Aşk laftan anlamaz. Kızın ailesine haber verdiniz mi Nejat? Verdik. Şehir dışındalarmış, yola çıktılar, geliyorlar. Ya iyi de nasıl olmuş peki? Vallahi ben de bilmiyorum ki Doruk'cum. En son benimle konuşmuş herhalde. Hastaneye kaldırılınca doğrudan beni aradılar. Bir şey diyeceğim, bu operasyon bitti demediler mi? Biz hala neyi bekliyoruz burada? Ha? Nasıl, iyi mi? İyi. Anestezi aldığı için kendine gelmesini bekledik. Görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun, teşekkürler. Geçmiş olsun Didem. Sağ olun. Nasılsın? Nasıl oldun Murat? Üzülme Dido'cum ya. Kısmet değilmiş. Hem bak yani sen iyisin. Ben bu bebeği çok istemiştim Doruk. Üzülme bir tanem. Bak biz buradayız. Murat burada. Ailen yolda geliyorlar. Sizi çok üzdüm. Tamam sen bunları düşünme şimdi, olur mu? Önemli olan senin sağlığın. Çok üzüldüm Murat. Önce seni, sonra işimi. Şimdi bebeğimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Bir daha program yaptığınızda bana haber verin. O kadar yolu boşuna gitmeyeyim. Ama iyisiniz hadi. En azından üstümü değiştirdim. Biz de bilmiyorduk ki. Her şey bir anda oldu. Ani bazı gelişmeler oldu da. Bir şey olmuş. Siz ne çeviriyorsunuz? Bir değil, birçok şey oldu. İyi mi kötü mü? Hem iyi hem kötü. Ya çatlatmasanız insanı söyler misiniz artık? Ya biz aslında Murat'la buluşacaktık. Kerem'i falan da ayarlamıştık. Pislik Melike de tam yola gelmişti. Ama ondan sonra... Ay ben yapamayacağım. İpek. Didem hamile değilmiş, yalan söylemiş. Şaka yapıyorsunuz. Yok vallahi yapmıyoruz. Kötü haber ne peki? Ya biz ispat edene kadar kız olmayan çocuğu düşürdü. Kimse böyle olsun istemezdi. Hadi üzme kendini, ne olur. Öyle olmuyor işte baba. Ne kadar planlı bebek olmasa da böyle kendimi bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorum. Yani çok normal. Yani ben bile bayağı hazırlamıştım kendimi amca olmaya. O yüzden seni düşünemiyorum bile. Üzüntüden mi oldu acaba? Ne ilgisi var oğlum? Mukadderat. Sen kızı üzecek bir şey yapmadın ki. Hem sevmediğin halde. Sana oyun oynadığı halde evlenmeye kalktın onunla. Ben biraz hava alayım. Geleyim ben de.
Vallahi bravo. Gerçekten tebrik ediyorum. Oscar'lık performansında neredeyse beni bile ağlatacaktın Didemciğim. Ya değil mi? Yalnız bir ara kendimi o kadar çok kaptırmışım ki rolüme. Ben bile ağlayacaktım ya. Ay zavallı ben. Yazık bana. Olacak senden, olacak. Sayenizde Derya anneciğim. Yalnız en maması Murat'ın hali değil miydi? Yüzünü gördünüz mü? Cık. Böyle bayağı uzun uzun kirpikleri bile üzüldü ya. Çipil çipil bakıyordu. Ay elimi falan tuttu ya. Tutacak tabii. Sen benim sözümden çıkma. Gör bak daha neler neler yapacak. Ne yani ya? Ne yani? Ben şimdi o kadar acıyı olmayan bir bebek yüzünden mi çektim? Yok yok, ben gidip hesabını ikisine de soracağım bunu. Ya ispat edemezsem? Murat bana inanmazsa? Al sana bir rezillik daha. Yani Olsun ya. Olsun, içimi dökmüş olurum, rahatlarım. O Didem'i suratına tükürürüm. O Murat'ı geç kaldım tokatı basarım. bas arkadaşım bas. Basma arkadaşım, yapma etme. Niyemiş? Ya niye olacak? Murat'ın hiçbir suçu yok ki. Bütün bu oyunları, dolapları çeviren Didem. Ya adamcağız belki de şu anda olmayan bebeğini kaybetti diye üzülüyor. Ay beter olsun, dengesiz. Ben beter edeceğim onu arkadaşım, sen hiç merak etme. Ya kadına bak ya, kadına bak. Ne yaptı etti, çekildi aradan. Olay yine bana oldu. Sana ne olmuş Allah korusun? Daha ne olsun Aslı ya? Aptal aşık gibi adamın peşinden koştuğumla kaldım. Ya iyi de Murat bilmiyor ki bunu. Biz biliyoruz. Sen o sadiste sadece onun sana olan duygularını bildiğini söyledin. Sağlat yani. Değil mi ama ya? Değil mi çok şükür? Sonuçta sen ona gidip de ben senden çok hoşlanıyorum Murat demedin ki. Murat gelip sana dedi. Ama sonra ben Didem'i seviyorum, sen git başkalarıyla şansını dene dedi. Ama Doruk'la Azime Hanım'ın da teyit ettiği gibi aslında bunların hepsini seni korumak için söyledi adamcağız. Ya bırak ya. Adam olan gelir. Efendim durum böyleyken böyle. Sana olan duygularım şöyleyken şöyle. Gel bu işin içinden çıkalım birlikte der ya. İpek gerçekten bir kere de ateşe asetonla gitmesen ölür müsün arkadaşım? Ben alev aldım, ben diman açtım, taşıyorum kızlar. Yok, bunlar benim Karadeniz damarıma bastı. Şimdi kaçacak delik arasınlar. Çünkü Sıvı'nın hayat uzun geliyor. Ya Aslı'nın mesaisinin bir saat önce bitmesi gerekmiyor muydu? Evet. Yok. Yok. Bir tane bile ipucu yok. Bak gerçekten dedektif gibi his sürdüm. Bütün ipuçlarını takip ettim. Kadının yattığı hastanede girip çıkmadığım delik kalmadı ya. Ama hepsi boz çıktı. Bence kesinlikle CIA ile çalışıyor. Çünkü her yer pırıl pırıl. Tek umudum senden Aslı ya. Kadına bak, yalanlarıyla hepimizin hayatını mahvetti ama ispatlayamıyoruz, delireceğim. Günaydın. Sabah biraz yüksek mi başladık acaba? Öyle oldu ama sakinleşeceğim. Eminim başaracaksın. İbrahim sen de bir şeyler yemediysen gelsene kahvaltı ederiz birlikte. Kopkeli bu. Padikalan'la Emine teyze kaplıcadan rotaya Giresun'a çevirmişler. Onlar bayağı kalır orada şimdi. Bir yerde bize emanetsin yani. Sağ olun. Afiyet olsun. Biz Sherlock'la yürüyeceğiz biraz. Günaydın, buongiorno, good morning, buenos dias patron. Özledim seni. Ben de seni özledim Tupal. Geçsene içeri günaydın. O cepte zaten. Sonuçta benim yani Tuval. Beni özlememek mümkün mü? Hadi. Kendi ellerimle mis gibi kahve hazırladım. İç de gidelim. Nereye? Bir patron nerede olmalıdır? Tabii ki işinin başında. 2 gündür yoksun. Tamam yeter. Yaz bitti. Yapı paydos. İyi peki.
Ben giyineyim geleyim o zaman. Yes. Please. Hayat. Yine kuş kadar yiyorsun ama ya. Hadi ne olur bak. Al. Ver ya. Tolyan'dan mesaj geldi. Kuş yuvaya dönüyor. Uçak piste inmek üzere. Zeppelin hava kaçırmaya başladı. Kılıcını kuşan, zırhını giyin yavru kuş. Aa, tutmayın beni. Yazık. Bir şey olmuş herhalde değil mi kadına? Saksı falan düşmüş kafasına herhalde. Hadi ona saksı düştü. Buna ne oluyor? Kızım bu şifre bu. Yani Murat bugün şirkete geliyormuş. Hazırlanmam lazım kızlar. O gün bugün. Hayatın gururunun savaşı başlıyor. Saldırın. Koş. Hadi yürü. Wow. İşte bu. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı patron. Bak Muratcığım, bugün geriye kalan hayatının ilk günü. Bak, kalan hayat diyorum. Ve hayat yaşamaya değer. Çünkü hayat çok güzel bir şey. Hayat tadını çıkarmaya bakmalı. Hayatın değerini bilmeli. Hayat şakaya gelmez. Çünkü hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Hayatla ilgili kuracağım başka bir cümle kalmadıysa gidebilir miyiz artık? Yok, daha var. Hayat bekletilmeye gelmez hiç. Hem zaten 2 gündür hayatı bekletiyorsun. Nasıl? Yani hayatını neredeyse durdurdun diyorum. Pauza yaptın, stand-by yaptın. Daha fazla geç kalmayalım hayata. Hadi gidelim hayatım. Hayatta en sevmediğim şey geç kalmaktır. Hayat. Kalbe nişan almış silah namlusu gibi olmalıyım kızlar. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Namlulu. İyi bir şey diyorsun da. Ay ne diyorsun ya? Bizde öyle kıyafet mi var? Yoksa bulacağız. Bulamazsak alacağız. Alamazsak icat edeceğiz. Bunlar nasıl bak çok güzel. Daha güçlü, daha sağlam bir şey lazım. O aciz, zavallı, sevilmeye muhtaç kız. Yok artık gitti. Gömdük onu yok. Hayat. Bak kardeşim. Bu dekolte. Adam tokatlar. Tokat yetmez. Dayak lazım. Kızım. Bir şey söyleyeyim mi? Murat seni bununla görürse beyni uyuşur. Buna bayılacak ya bayılacak. Bana ne ya bayılıp bayılmasından? Ay, kime bu çaba ya? Ceza mı ödül mü bu? Yanlış mı yapıyoruz biz ya? Ay eşofmanla git bari. Evet ya. Olmaz öyle, ne diyorum ben? Etkilenmeli. İstemeli ama elde edememeli. Sen! Stop! Şikayet edeceğim seni. Neden? Ben sana ne yaptım Tuval Hanım? Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun çünkü. Güneş gibi yakıyorsun etrafı. Ay, kör olacağız ya. Telef ettin bizi, harcadın güpegündüz. Abartıyorsunuz, o sizin güzelliğiniz. Ben öyle elime ne gelirse giydim. Öylesine yani, aceleyle. Az bile söyledim ben. Hadi bir dön de bir bakalım. Wow, bir içim su. Haksız mıyım Murat? Yani evet. Hoş olmuş. Evet. Evet. Kaptı bu kız bu işi. Öğrendi giyinmeyi. Amazing. Değil mi Murat'cığım? Allah aşkına sen söyle.
Yakışmış. Giyiklerin güzel. Sağ olun Murat Bey. Ne demek? Gördüğümü söyledim sadece. Ne yapalım, gelelim mi hanımlar artık? Wow, değil mi yani? İsterseniz siz çıkın. Sıkıştırmayayım, ben merdivenleri kullanırım. No! Yani olmaz. Samimi çıkarız işte. Gir. Sen kokunu mu değiştirdin? Yo, aynı aslında. Yok değil bu. Daha bir şeyimsi. Neyimsi bulamıyorum ya. Murat, sen bir baksana şuna. Sen anlarsın bu işlerden. Odunsu. Demek istedin herhalde ama değil. O mesafeden anlaşılmaz. Bir daha adam gibi kokla şunu. Aşk laftan anlar mı? Çok güzel kokuymuş. Gerçekten. Tesadüflere inanma. Yasemin. Portakal çiçeği, biraz da zambak. Aslında hepsi. Doğru, tamam. Çok Meyveli ve çiçeksi. bilenlere inan. Ha ya, çiçeksi. Evet. Ben de onu diyecektim. Çiçeksi. Ay! Hemşire yok mu? Ay! Hemşire yok mu? Hemşire yok mu? Ölüyorum. Böyle var ya, kalbim böyle küt diye atıyor. Kardeş, sen kusura bakma ne olur, benim durumum çok acil çünkü ben nefes alamıyorum. Öldüm ben. Ay! Ben biraz sonra gelirim. Beyefendiyle ilgilenin siz. Kerem! Ne oldu kardeşim, neyin var? Aslı, benim kalbim dayanmayacak, infilak edecek. Parçaları şu duvarlara yapışacak. Dayan kardeşim, bak burası hastane. Ben de hemşireyim, her şey kontrol altında. Dayanamıyorum Aslı. Demek benden buraya kadarmış. Eşeğim. Kerem! Ne olursun sakın o aşağı gitme Kerem. Sesime gel. Kerem! Ay. Yaşıyorsun! Yaşıyor! Kerem yaşıyor! Kerem, savaş kardeşim, savaş. Bak henüz hiçbir şey bitmedi. Dayan, kalk şöyle bir. Neyin var sen söyle. Bak bunun ameliyatı var, altısı var, şurubu var, ilacı var. Fitil olabilir mesela. Fitil olmaz. Fitil nereden çıktı? Aslında fitil sıkıntı. Ben zaten randevu aldım. 2 gün sonra yatacağım masaya. Bak ne güzel işte, ne iyi. Sonuçta doktor dediğin yemin etmiş bir birey değil mi? Bulur çaresini. O doktor var ya, o doktor. Bu doktor yaman doktor Aslı. Bu doktor benim kalbimi söküp soda yapabilir. Kurda kuşa yem edebilir. O ne biçim doktor ki ya? Sen Hannibal'la mı görüneceksin? Aslı, İpek'ten bahsediyorum ya. İpek, bizim İpek'ten bahsediyorum. Bana 1 ay mühlet verdi ya. O gün doluyor. 2 gün sonra kararını açıklayacak. Ya ipimi çekecek, ya koluma girecek. Ya beni öldürecek ya da yaşatacak. Aşk şeysi olmuşsun sen. Doktor falan bir şey yapamaz artık sana.
Allah şifasını versin. Müsait misiniz? Ya işler birikmişti. Onlara bakıyordum. Telefonları açmadığınız için biraz gecikti ama geçmiş olsun. Sağ ol. Bir iki gün öyle kendimle kalmak istedim de o yüzden. Didem Hanım nasıl? İyi. Başka bir şeyden bahsetsek olur mu? Tabii. Sen nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Affedersiniz. Önemli değil. Başka bir şey? Reddetmene gerek yok da açabilirdin. Israr ettiğine göre önemli galiba. Önemli zaten. Özel diyorsun yani. Herkes gibi benim de bir özel hayatım var Murat Bey. Şimdilik bir şey yok. Çıkabilirsin. Rahat rahat telefonda konuş. Teşekkür ederim. Söyle canım arkadaşım. Oo, sesindeki yayılmalara bakacak olursak mükemmel zamanlama değil mi? Kızım var ya, sen aradığında tam Murat'ın odasındaydım. Geç döndüm, kusura bakma. Seni dinliyorum, evet. Bugün mü? Buluşalım diyorsun. Murat geldi değil mi? Yanında mı şu anda? Şimdi çok fazla müsait değilim. Buluşunca daha rahat konuşuruz canım. Canım deyip karşı tarafı kıdırtmalar falan. Güzel, iyi gidiyorsun arkadaşım, çok iyi. Yalnız hayat fazla gevşeme. Hiç inandırıcı olmuyor o zaman. Tabii, onu biliyorum. Şimdi benim işe dönmem lazım. Öpüyorum, görüşürüz. Oldun sen, oldun. Aferin. Pardon. Tamamlamayacak mısınız? Neyi? Son imzanız yarım kaldı. Ha. Şimdi canım kardeşim Kerem, sana nasıl anlatsak? Sen İpek'i seviyorsun. Ben sana inanıyorum. Ama senin de hataların var. Deme. Ne yapmışım ki ben? Bir insan bir günde ...50 defa aranmamalı. Bak şimdi Kerem, geçen gün kızın kulağından telefonu spatulayla söktük, yapışmıştı kızın kulağına, böyle olmaz. Hiç şartlı tahliyenin bile kuralları daha esnek Keremciğim. Yapma böyle, bak bunların hepsi senin hanene eksi olarak yazılır, benden söylemesi. Bu daha bir şey değil ki. Ben tanıdıkça anladım. İpek çok yalnız. Yani tamam siz varsınız ama mesela babası kullanmaya çalışıyor. Seslense koşacak biri var, onu bilsin istiyorum. O arasam mı aramasam mı diye eline telefonu atmadan ben aramak istiyorum onu. Ara, benden ara. Benden ara. Özlemişsindir sevdiğin kardeşim, ara. Yok ben şimdi rahatsız etmeyeyim. Azaltarak bırakmaya çalışıyorum. Hayır yani bu İpek'i de anlamak mümkün değil. Bu nedir canım? Ne biçim tavır? Şımarık mıdır nedir? İnsan azıcık sevgiye hürmet eder. Aslı tamam sakin ol. Ama yok ben olmaz, bu şekilde olmaz, ben konuşacağım. Ben bir çeki düzen versin kendine. Tamam, ben konuyla ilgileneceğim. Ha, bir saniye beklemeye alayım sizi. Efendim canım? Ne canım? Ne canım benim? Canımın sırası değil şu anda. Bak İpek,
Bak arkadaşım, senin artık kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Bu şekilde gitmez. Ne biçim tavırlar şeyler. Azıcık seni seven insanların değerini bil. Biliyorum zaten. Ne oluyor be? Kendine yanlışlıkla hastanede narkoz falan mı bastın manyak? Sev ki sevil arkadaşım. Kıymet birazcık. Bak şunu hiçbir zaman unutma. Kıymet bilmeyenlerin kıymeti çok olsa da bilinmez. Hadi kal sağlıcakla. Yüzüme kapattım. Ben ne yaptım ya? Hangi aile hastaneden yeni çıkmış kızına geçmiş olsun dileyip seyahate çıkar? Aklım almıyor. Çok şey gördüm geçirdim ama böylesini ne duydum ne gördüm. Pes. Didem'in burada kalması iyi oldu. Sahip çıkıyoruz işte kıza. Bize de bu yakışmaz mı zaten? Anacığım biliyorsun kız çok ağır şeyler yaşadı. Kendimi onun yerine koyunca çok üzülüyorum. Gerçekten bütün hayalleri tuzla buz oldu. Büyük travma. En azından işe geri mi alsak? Hazır yerine de yeni birini bulmamışken. Ben bu kızı Murat'ın yakınında, yöresinde görmek istemiyorum daha o kadar. Bunalım geçiriyormuş gibi bir hali de yok maşallah. Sakinleştirici alıyor sonuçta Azime Hanım. Günaydınlar. Ay ne güzel toplanmışsınız böyle ya. Ciciş ciciş. O zaman afiyet olsun minnoslar. Burada herhangi bir boşluk olsa bana haber ver, tamam mı işte? Oo, kimleri görüyorum. Bu saatte işe gelmiş, üstüne bir de çalışılıyor. Kolay gelsin. Bu 2 günde abimizin yokluğunu aratmayalım dedik. Nasıl oldun bakalım? Şaşkınım. O ne demek oğlum ya? Yani ben buradayken çok fazla şey değişmiş. Hayat bu. Bıraktığın gibi durmuyor değil mi? Evet, bugün bunu öğrendim. Var sende bir tortular. Anlat bakalım. Rehber olalım, yol gösterelim. Gerekirse kafa açalım. Tamam, o zaman soruyorum. Bir kadın durup dururken yerde niye değişir? Hangi kadın? Yani özesi önemli değil, öyle genel olarak kadınlar. Peki nasıl bir değişimden bahsediyoruz? 180 derece işte ya, ilk akla gelen. O zaman konuyu şöyle ele alalım. Bir kadınlar değişir. Çünkü değişken yaratıklardır. Hani bakma öyle poligamik eğilimlerimizin olduğuna. Biz erkekler basit tipleriz. Kadınlar ise karmaşık. Ya onu biliyoruz zaten. Ama eğer bir ilişki sırasında kadın neden değişir diye soruyorsan o başka. Bir kadın senin arasına mesafe koymaya başladıysa bil ki abicim tehlike çanları çalıyor demektir. Yani vardır takıldığı veyahut da bozulduğu bir şey. Belki de başka biri falan. Peki ne yapmak lazım? Ona reddedemeyeceği bir teklifle gideceksin. Baktın ona da hayır diyorsa sıkıntı büyük. Azime babaanneciğim, sizden bir şey isteyebilir miyim? Eğer yapabileceksem tabii kızım. Sırtıma güneş kremi sürer misiniz? Ama böyle yedirin. Bol bol sürün. İyi. Masajla. Peki madem. Korkma sür bol bol sür. Nejat'cığım, annen itiraz ediyor ama bu kızın hali hal değil. Yazık, tutunacak hiçbir şey kalmadı. Baksana ne yaptığını bilemez halde. Ama Murat'ı da düşünmek zorundayız Derya.
Annemin hakkı var. Aynı ortamda bulunmaları iyi olmayabilir. Murat son derece profesyoneldir. Etkileneceğini sanmıyorum. O da doğru tabii. Aynen Murat. Biraz daha aşağıya. Ayrıca Didem bir an önce kendine bir meşgale bulamazsa evimize de hayatımıza da yerleşecek söyleyeyim. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Oo. Ben bu konuyu biraz düşüneyim o zaman. Çağla nerede? Muhasebeden çağırdılar. Ben yardımcı olayım. Yarın için Fulya Kaplan'la bir randevu ayarlayacaktı bana. Onu söyleyecektim. Hatta yapabiliyorsa Ece Poyraz'la da konuşsun. O da aradan çıksın. Tamam, ben hemen not alıyorum. Ayrıca şu fuardaki standlar için şunun sesini birazcık kısar mısın lütfen? Dikkatim dağılıyor da. Affedersiniz. Evet, Evet ne? fuar standları için deyip sustunuz. Diyeceğimi de unuttum. Hatırladığında söylerim. Bu katta telefon sesi duymak istemiyorum artık. Lütfen özel hatlarınızı sessize alınız. Bir kadın senin arasına mesafe koymaya başladıysa bil ki tehlike çanları çalıyor demektir. Yani vardır takıldığı veyahut da bozulduğu bir şey. Belki de başka biri falan. Başka biri yoktur canım. Neden olsun ki? Neden olmasın? Ne ara ya? Ona reddedemeyeceği bir teklifle gideceksin. Baktın ona da hayır diyorsa sıkıntı büyük. Buyurun Murat Bey, hatırladınız mı yoksa? Neyi? Fuar standları için unuttuğunuz şeyi. Hayır, konu başka. Odama kadar gelir misin lütfen? Tabii. Geldim. Siz dinliyorum. Acıktım. Tamam, ne söylememi istersiniz? Geçen gün bir steak söylemiştik, hoşunuza gitti diye hatırlıyorum. Hardal soslu steak, salata. Yok, öyle değil. Mantarlı makarna ile tavuğa ne dersiniz? Öyle de değil. Yani sorun yemek seçimi değil. Böyle şirket de bugün bana bastı biraz. Dışarıda mı yesek? Yesek? Siz ve Doruk Bey mi? Ben güzel bir restoranda yer ayırtabilirim. Yok, Doruk'un işi var. Yani yesek derken... yani işte... Sen ne?
Sen de ben. Sen de. Acıkmadın mı? Acıktım tabii. Ama benim öğle yemeği için başka bir planım var. Çok önceden verilmiş bir söz. Bozamam. Hayat neden böyle davranıyorsun bana? Nasıl davranıyorum? Böyle işte uzak, garip, mesafeli. Ben sadece sizin dediklerinizi dikkate alıyorum Murat Bey. Bana geçen gün kendi hayatımı kurmamı, başkalarına şans vermemi söylemiştiniz. Ben de öyle yaptım. Nasıl yani? Senin hayatında biri mi var? Tam olarak sayılmaz. Yani sınama aşamasındayım. Biliyorsunuz erkeklere olan güvenim derinden sarsıldı. O yüzden acele etmiyorum. Önce benimle oyun oynayıp oynamadığından emin olmam gerekiyor. Bir şans verip vermeme kararımı ona göre açıklayacağım. Oo. Kerem Bey, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Hasret rüzgarları mı? Dayanamıyorum İpek. Söyle hadi artık. Çay, kahve, oralet, ayran. Oyalama beni İpek. 2 güne çıkamam ben. Bak sonra tabutuma sarılmak zorunda kalırsın. Ya ne tabutuna sarılacağım senin ya. Hayatımı yaşarım. Gencim, güzelim. Ölenle ölünmez Kerem. Sen yoksa... Tamam ya ben anladım seni demek istediğini. Bir ay bana yetmedi, kesmedi, doyamadım diyorsun. Tamam canım. 6 ay daha uzatalım ne olacak yani? Öyle bir şey olmayacak Kerem. 3,5 yapalım. 2 günün kaldı. Bak nefes alamıyorum bak. Ne oluyor ya, ne yapıyorsun? Hep bir şov, hep bir tiyatrosun. Kendine gel oğlum. Uzatma, uzatmıyoruz. Israr etsem, İşlemez. gül yağdırsam, Koklamam. köpüğü adını yazdırsam. Dönüp bakmam bile. Kerem, 1 ay deneme süresi dedik değil mi? 2 gün kaldı bitmesine. Ben sana 1 aydır sabrediyorum ya. Sen de 2 gün sabret. Bıyık. Tuval Hanım. Seni kimse gördü mü? Hayır. Yani takip edilmediğine emin misin? Evet. Operasyon nasıl gidiyor? Aslanın kuyruğu sündü mü? Elmanın kabuğu soyuldu mu? Balonlar patlıyor mu yoksa? Dökül. Murat delirdi mi demeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Oo, aklı çıktı, aklı. Böyle ayaklı volkan gibi kafası tüte tüte geziyor. Ben sizin dediğiniz gibi yosun gibi salınıyorum. Asla oltasına gelmiyorum. Aferin çiçek bahçesi. Yağmur yağmasını istiyorsan şimşekten korkmayacaksın. Sakın çekirgelerin bacaklarına masaj yapmayı unutma. Bilirsin ki helikopterlerin en zayıf noktası pervaneleridir. Comprende? Tuğra Hanım, ne diyorsunuz ben anlamıyorum. Yani kafam zaten mehteran gibi bir ileri iki geri. Ama Murat bana öğle yemeğine çıkalım mı dedi. Hani yok mok dedim böyle havalı havalı. Aferin civciv. Çak. Ama benim içim kan ağlıyor. Hata mı yapıyorum ben? Kendi kendime tribe girip bir çuval inciri ben reçelemi çeviriyorum. Ben ne yapıyorum ya? Sus. Geri basmak yok. Zaten senin hep bu eriyip bitmelerin yüzünden sündü her şey. Dik dur.
geri çekil. Seni kaybedebileceğini anlasın ki harekete geçsin. Peki. Sana yaptıklarını düşün hemen. Çektiğin acıları görselleştir. Gözyaşlarını hisset yüzünde. Unutma. Bak unutma. Kaçan hamsi büyük olur. Kaçamaya tava. Tava ya da kaçak olmayacağım bir versiyon için canımı veririm. Vadesi var Şirin. Ben de önce benimle oyun oynayıp oynamadığından emin olmalıyım dedim. Helal sana kız. Vallahi benim bile coşasım geldi. Bir şans verip vermeyeceğimi ona göre açıklarım diye de yapıştırdım. Peki kime bir şans daha verip vermene kararı? Nasıl kime? Yani şimdi yok ya öyle biri. Ya kim o? Yok öyle bir. Ben de onu diyorum işte. Yok öyle biri. Evet. Aslı haklı. Sözde kalması bir süre sonra inandırıcılığını yitiriyor. Telefonla cilveler, mesajla flörtler nereye kadar hayat? Böyle gerçek biri lazım, kanlı canlı. Takacaksın koluna, gezeceksin. Onun o koca koca kirpikli gözlerine soka soka kıskandıracaksın. O zaman full etki olur. Ben benim için sevgili rolünü yapacak birini nereden bulayım? Vallahi bana hiç bakmayın. Ben kendime gerçeğini bulamıyorum. Benim erkek portföyümü Kerem çöpe attı. Öyle olmaz zaten. Bana böyle eli yüz düzgün, durumdan faydalanmayacak, bana karşı art niyeti olmayan, eğitimli, güvenilir, halden anlayan biri lazım. Kızlar, ben bu tanıma çok uyan birini tanıyorum galiba. Daha iyi gördüm seni. Daha iyi evet. Burası rehabilitasyon merkezi gibi ya. Çok güzel. Her geçen gün daha da toparlıyorum tabii kendimi. Ailenin de hakkını ödeyemem. Prensesler gibi bakıyorlar bana. Sağ olsunlar. Seninkilerden ne haber? Sabah konuştum bizimkilerle. Akşam İtalya'ya geçeceklermiş onlar da işte. Çok bozuk mahalle tabii. Onlar da kendilerini seyahate vurdular. Kontrolü ne zaman? 10 gün bitince. Başka bir şey lazım mı? Yok. Bu süreçte yanımda olduğun için çok teşekkür ederim Murat. Sorun değil. Şimdi izin verirsen bizimkileri göreyim ben, tamam mı? Tabii, tabii. İşte olan biten bu. Bütün hikayeyi anlattım sana. Hop. Alo. İbo. Gitti çocuk. Ay şimdi bu hayat hikayesini öyle bir anda duyunca şey yapamadı. Ay kaldıramadı çocuk. Ağır geldi. Üzüldüm ya. Zor bir durum. Yalan yalanı doğurmuş. Bir de işin içine aşk girince can sıkıcı. İbocuğum şimdi olan oldu yani. Yaşanan yaşandı. Yapacak bir şey yok. Geri alamayız. Söyle bakayım. Sen bizim kıza yardım edecek misin? Doruk, ne zaman başım sıkışsa hemen senin yanında bitiyorum. Seni yorduysam, üzdüysem, sıktıysam söyle bana. Ha, söyle. Ya yok be abi ya lafım Yo yo, söyle. Ben sonuçta İpek'in ters olduklarına bile alışmış bir insanım. O yüzden hiç çekinme, söyle. Kerem düş yakamdan da artık ya, düş. Söyle. Ya hayır abi öyle düşünmedim ama yani... Bu kız bana niye böyle davranıyor arkadaş? Tabutuma sarılırsın dedim, göbek atmadığı kaldı. Ha? Sanki ben yalvardıkça kız zevk alıyor. Ben ne yapayım ya? Ha? Harekiri mi yapayım? Kendime mi keseyim? Anam üzülmez mi benim?
Benim anam üzülmez mi? Ölü ciğeri yemiş gibi böyle bakıyor bana, bak böyle. Yanlış anlamayın kızlar ama bu iş bana çok çocukça geldi. Adalet istemem mi çocukça? Adalet böyle sağlanmaz ki. Hem adamın durumunu bilmiyoruz. Kim bilir içinde neler yaşıyor. Kesinlikle haklısın biliyor musun? Belki de bu dünyadaki en çocukça plan. Ama bugüne kadar Murat'ın peşinden hep ben koştum. Anlayışlı olan hep bendim. Yalan söylemiş olabilirim ama dürüst ve açık olan da bendim. Benim için savaşacak mı merak ediyorum. Ben de hayatıma ona göre devam edeceğim. Ve güvenebileceğim tek kişi sensin. Peki, kabul. Oh be! Yalnız bir dakika. Bir dakika. Şöyle küçük bir problem var. Şimdi diyelim ki siz sevgili rolü oynuyorsunuz. Oynadınız. Murat'ın bundan nasıl haberi olacak? Yani nerede görecek adam? Mekansal açıdan bir problem var. Ya. Şşt. Gel gel. Sen ne gibi duruyorsun? Tatlı kız. Doruk diyorum. Ne güne duruyor? Top sende Aslı. Hadi göreyim seni. Evet. Yok yok. Bu kız beni kesin gözden çıkardı. Kesin gözden çıkardı. Ben sana söylüyorum ya. Üşüyorum Doruk Reis. Sarıl bana. Abi ciddi misin? Sarılayım mı? Yok ya, sarılmış gibi düşün işte. Görüyorsun değil mi? İnsan ne hallere düşüyor. Ya ben koskoca kapı gibi adamım, ne hallere düştüm ya. Ulan Karpatlar'da kar olsaydım erimezdim de. Ayazda kalmış biber gibi kuruttu beni ya. Ya Kerem bir sus abicim. Bir iki dakika sus da motorun soğusun ya. Ya sözde çapkın olan benim. Yani abimle sen şu gönül işlerinden bezdirdiniz beni. Ya en sonunda Budist olup tapınağı falan kapatacağım. Kendime olacak yani. Kim o? İpek mi? Beni mi arıyor? Senden bana mesaj gönderecek kesin değil mi? Abicim bak Aslı. Tamam Aslı, sakin ol. Aslıcığım ne yapıyorsun? İyiyim. Biz kızlarla sahile iniyoruz da sen de gelmek ister misin? Ya Aslı tam bir can kurtaransın. Vallahi koştum şu anda. Hadi yine iyisin. Aslı çağırıyor, sahilde takılacaklarmış. Şimdi bak senin kız da orada olur, şu buzları eritirsiniz. İşte bu. İşte bu ya. Vallahi çok güzel bir haber. Ya Doruk. Hop. Sen kimsin ki? Dün bir bugün iki. Dış kapının dış mandalı. Seni arıyorlar, beni aramıyorlar. Sen davet ediliyorsun, ben davet edilmiyorum. Niye? Ya çünkü bu kız beni gözden çıkardı. Söylüyorum işte. Noktayı koydu. Yeni paragrafa geçti. Satır başı yaptı. Enterladı. Abi ne olur yapma. Evet geç. Ha. Didem'e iyi geldi sanki burası. Bir iyi, bir kötü diyelim işte. Kızcağızın biraz daha zamana ve desteğe ihtiyacı var. Baba siz yanındasınız. Siz varsınız yani. Ben de elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyorum. Başka da ne yapabilirim bilmiyorum. Bu süreci atlatabilmesi için kızın yaşadığı acıdan uzaklaşması, bir şeylerle oyalanması lazım. Tamam da neyle? İşle mesela. İşe başlamak Didem'e iyi gelebilir Murat. Hey İbrahim, sen nelerle uğraşıyorsun? Şu aralar ilgilendiğim tek bir şey var aslında. Ondan önce de reklamcıydım. İşte ondan sonra da İstanbul basmış. Buna karavanına atladığı gibi 1,5 sene gezmiş dolaşmış. Güzel hareket vallahi. Takdir ettim. Ben de. Peki hangi ajanslarla çalıştın? Yani belki tanıdıklar falan çıkar. Ben genelde freelance çalıştım. Ben onlara gitmedim. Onlar bana geldi yani. İbrahim'in ödülleri var biliyor musunuz? Bir ara sektör reklamın daha iyi çocuğu olarak bahsediyormuş ondan. Hadi ya. Bizim gözümüzden nasıl kaçmış bu, vallahi anlamadım. Hangi ödüllerin var peki? Kristal Elman var ki o da şu an karavanın kapısını tutmakla meşgul. Ha bir de Efi var.
Hocam ne diyorsun sen? Sen bildiğin dünya çapındaymışsın. Öyledir kendileri. O değil de İpek. Ben buraya niye davet edilmiyorum? 2 gün beklemene gerek yok. İstemiyorsan söyle, ben şimdiden giderim. Ben anlıyorum senin zaten tavırlarından. Ne anlıyorsun ya? Bir şey anladığın yok senin. Allah Allah. Anlamış halin buysa yandık gelecekte canım. Gelecek mi? Önümüzdeki 2 gün yani. Gelecek. Bilinçaltın ağzından bal gibi damlıyor ya. Konuyu sündürme. Aleyhine işliyor. Aleyh mi? Lehleyelim onu. İpek, beni biraz lehlesene. Beni lehlemen için ne yapmam lazım? Susmalısın. Konuyu değiştiriyorum. Söyle bakalım. Şimdi. Sen bu Murat'a Didem'in hamileliğiyle ilgili bir şeyler çıtlatmadın değil mi? Söylemedin. Yani hassasiyetin farkındasın. Farkındayım ruhum. O konu bende, merak etme sen. Murat zaten dağılmış durumda. Boşa onu daha fazla üzmek istemem. Ben tertibim için canımı veririm be. Canını mı verirsin? Güzel ya, sen böyle herkese dağıtıyorsun canını demek ki. Hiç şu anda kendimi özel hissetmedim. Peki sana bir soru. Şimdi Murat'la ben aynı anda denize düştük. Kimi kurtaracağım? Beni mi kurtaracağım, Murat'ı mı kurtaracağım? Ben yüzme bilmiyorum ki. Ama olsun ya, ortanıza atlarım, el ele, yürek yüreğe boğulur gideriz. Ama sana sarılacağım kesin. Yalnız yüzme bilmemek -8 puan. Ya kendini poşet gibi denize atman yürekli yürekli. Kaptın ha o puanı. İşte bu ya. 9. Ya, 8. Yok ya 5 verdim yeter sana. Geldim. Yanlış geldiniz herhalde. Sen benim evimi biliyor muydun? Biliyorduysan niye bugüne kadar sakladın? Sürprize gel ya, girsene. Emin misin bak? Eminim. Hangi rüzgar Abdül? Oo. Parfüm güzelmiş. Öyle geçiyorken uğradım desem uzatmasak. Karşılığında ne vereceksin? Lavantalı bitter çikolata. Bir düşün, var. Geç. Merhaba. Ben seni yerim. Sen de beni. Biz de büyük bir şirket olarak büyük bir atılım peşindeyiz. Yani işi tekstilden konsept mağaza anlayışına taşıyalım diyoruz. Ne durumdasınız peki? Önümüzdeki hafta üretime geçeceğiz. Geriye de sadece işin PR kısmı kalıyor. Onda da senin gibi bir reklamcı bulduk mu işimiz tamam. Ya, bence gerek yok. Yani adamın rahatını bozmayalım diye dedim. Niye öyle diyorsun Kerem? Belki çocuk sıcak bakacak bu teklife. Yok abiciğim, ben almayayım. O sektör bende çoktan miladını doldurdu. Tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Dönme hayatım. Yani bunu Sarte'ye özel olarak düşün. Dışarıdan çalışırsın. 6-7 ay işin çıkış noktasına kadar bizimle olursun. Sonra istersen bırakabilirsin. Öyle olmaz mı Doruk? Olmaz mı yani? Süper olur. Ay vallahi bence de süper olur. Hatta Köln istediği bir göz Allah verdi ki göz. Bunun dışında da çok daha uygun atasözleri de var. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bana bak. Bu kayısı benim ballıza biraz daha sarkarsa atasözü sözlüğü gibi kıvırıp denize atarım ben bunu. Hele bir dene. Hele bir dene. Kararımı 2 gün.
Doruk zaten söylemişti kadınların karmaşık yaratıkları olduğunu. Tamam, kabul. Ama hayır, ne değişti ki? Ha? Ne değişti böyle bir tepki veriyorsun ki sen? Bir sorun varsa bunu oturalım konuşalım. Ne değilse üstüne gidelim değil mi? Ha, birlikte çözelim bunu. Ben anlamıyorum ki. Canım, Efendim? bana bir kasap satırı uzatır mısın? Neden, ne oldu ki? Kendimi keseceğim çünkü. Tamam, ne yapayım? Affedersin. Yani işin içinden çıkamayınca senden yardım isteyeyim dedim. Sonuçta tanıyorsun falan ya, o yüzden. Onu demiyorum. Turist rehberi gibi lafı dolandırıyorsun. Yapma. Neyi merak ediyorsan sor. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Hayatın nesi var? Ah be! Ah be! Çok şükür ya. Gerçekten şu an kurban kesmek istiyorum. Çikolata bitsin öyle. Okey. Artık bunları yemesen iyi olur Didemciğim. Niye ya? Siz bana şişman mı diyorsunuz şimdi Derya anne ya? Tatlım ne ilgisi var? Lokmalarımı sayıyorsunuz siz benim o zaman. Yük mü oluyorum ben size? Gidiyorum ben o zaman. Olur mu öyle şey canım? O zaman niye aldınız cipsimi? Ben ne güzel yiyordum onu. Çünkü sen de Sarte'deki işini geri aldın. Artık bunları yiyemezsin. Formunu koruman gerek. Nasıl? Sarte. Gerçekten mi? Murat ne diyecek bu duruma? Ya nasıl oldu bu? Oldu işte bir şekilde. Ya! Sarılacağım. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ya. Sarte'ye geri dönüyorum. Murat'ın yanına geri dönüyorum. Sen orada ne karıştırıyorsun atasözü? Düştü o omuzlar yine. Yoruldum be İbrahim. Normal. Son 2 ayda yaşadıklarından Hollywood seri film yapardık be. Oyunuma alet olduğun için tekrar teşekkür ederim. Ya onu boş ver. Sen nasılsın? Bilmem. İnsan nasıl olduğunu bilmez mi? Bana bu sorun sorulmasına pek alışık değilim de. Hadi ya. Tamam. O zaman başka bir soruyla durumu pekiştirelim. Sen hayattan ne istiyorsun hayatım? Hayatım boyunca bana sorulmamış bir soru daha. Ne istiyorum? Özgür olmak istiyorum. Ailem kararlarıma saygı duysun istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durabileyim istiyorum. Ve? Murat'ı istiyorum. Hem de çok istiyorum. Kusura bakma Muratcığım ya. Hiç yardımcı olamadım sana. Tüh. Ben de senden daha fazlasını bilmiyorum ne yazık ki. Sen hayatı niye bu kadar dert ettin ki? Yani niye olacak? Sonuçta babalarımız arkadaş. Adam bize emanet etti bir yerde yani, o yüzden. Ha ha. Yani ona karşı sorumlu hissediyorum kendimi, anlatabiliyor muyum? Ha ha. Bir de bugün böyle galiba hayatıma biri girecek deyince. Ha. Wow. No way. Hayatına biri mi giriyormuş? Wow. Yani sana bu konuda bir şey söylemedim mi? Yok canım. Bizimki tamamen iş, sempatik iş ilişkisi. Sen bu konuya niye bu kadar takıldın? Göründüğü gibi değil aslında. Bence ikili ilişkilerde bir tecrübe eksikliği var.
En azından kısa sohbetlerimizden bunu çıkardım. Onun üzülmesini istemiyorum yani. Bütün mesele bu. Bak ya. Şimdi ben de endişelendim. Zaman kötü, kız genç, güzel ve gerçekten biraz saf. Gözüm üstünde olur. Sen merak etme, gerekirse paslaşırız. Kurtlara yedirmeyiz kuzumuzu. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Fransa'dan beklediğimiz cevap geldi efendim. Mail yoluyla cevap verdiler. Teklifinize sıcak bakıyorlarmış. Biz de bunun üzerine Talebimizi dile getirdik. Sizi İstanbul'da ağırlamaktan büyük şeref duyarız dedik. Dilerseniz biz de oraya girebiliriz dedik. Şimdi haber bekliyoruz ama muhteşem bir gelişme değil mi? Sakin ol. Hepsini sen anlatacaksın. Sakin ol. Yalnız bunları ben söyleyecektim. Kusura bakmayın. Bugün benim içime sığmıyor. Belli. Benim biraz midem kötü. Bugün kahve yerine bir bitki çayı yollayın bana. Baş üstüne efendim. Yaz çocuğum. Bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Deli fişek, şimşek göz, tatlı canavar. Partime hazır mısın? Gün geçsin diye saat sayıyorum yani o derece. Bak, çoraptaki gibi yalnız gelmek yok. Herkes çift olarak gelecek. Sen kimle çabuk konuş. Açarım benim listeyi. Gözümü kapatıp seçer birini gelirim, sen rahat ol. Yalnız parti çok kalabalık olmayacak. Neredeyse biz bizeyiz. Piyangodan şapşik biri çıkarsa atmosferi zehirler. No thanks. O zaman bu profilde tek bir kişi var. Hem tatlı hem şeker. Muhteşem bir şahsiyet. What's going on? Sen normalde böyle cümleler kurmuyordun, anlayalım. Yok canım, yani sadece arkadaşım. Hadi bakalım. Ya İpek, sen bu çocukla ilgili ne karar vereceksin? Bana bak. O Kerem mi fişlekliyor seni? Hı? Yanında mı, orada mı? Doğru söyle. Hayır ya, yemin ederim ki ben merak ediyorum. Ne olacak sizin sonunuzu öğrenmek istiyorum. Bak, ben Kerem'i de seni de ayrı ayrı çok seviyorum. Ben sizi ayrı ayrı mı seveyim, birlikte de mi seveyim? Bunu bilmek istiyorum. Düşünüyorum. Henüz karar aşamam tonlanmadı. Anladım. Ya Doruk arıyor arkadan. Sen kapat, ben seni arayacağım birazdan. Dur kapatma, ben de dinleyeceğim. Çok ayıp olmaz mı? Niye ayıp olsun ya? Yolumuzda yöremizde dolaşıp duruyor çocuk ya. Bir tanıyalım, görelim bakalım nasıl bir şeymiş, öğreneyim. Çıtımı çıkarmam, söz. İyi, hadi tamam. Alo Doruk, ne haber ya? Aslıcığım, senden bir iyilik isteyeceğim. Bana çok acil bir kadavra lazım. Yani birini ölmüş göstermemiz gerekiyor. Ne kadar para var elinde? Para sıkıntı değil. Yeter ki dişleri olmasın. Tüh ya. Dişsizleri bu sabah FBI'dan gelip topladılar, hiç kalmadı. O zaman senden daha küçük bir iyilik isteyeceğim. Benimle bugün tuvalin partisine gelir misin? Parti mi? Ben tam bir parti kızıyım, biliyor musun? En son lise mezuniyetinde inanılmaz dağıttım. Limonatayı fazla kaçırmışım. Diğeri oldu. Tam 2 kilo verdim bir günde. Gelin. Harika. Yani tam aradığım partner. Tamam tatlım, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Bye. Vay. Bu ne böyle? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Cesetler, ishaller, tatlımlar. Ne yaşıyorsunuz kız siz? Ne var aranızda? Şakalaşıyoruz biz. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk böyle sana dümdüz, dikine dikine yazıyor. Ayık ol bence. Sen ne... Peki ya... Ne saçma sapan konuşma. Arkadaşız biz. Evet. Biz peki.
Aa, kimleri görüyorum. Ben de sizin için aynı şeyi söyleyecektim. Bunda şaşılacak bir şey yok ki tatlım. Murat bana karşı ballı lokma tatlısı bu aralar. Tabii ne de olsa bir geçmişimiz, ortak bir acımız var. Hatta Murat o kadar üzgün ki beni işe geri bile aldı. Peki bu ortak acıyı boşu boşuna çektiğini biliyor mu? Ne demek o? Ortada gerçek bir bebek olmadığını biliyorum Didem. Bari bana oynama. Hı. Demek ki o kliniğe gelen küçük farelerden biri sendin. Ayağını denk al. Çünkü o küçük farenin foyunu ortaya çıkarması an meselesi. Bana göre hava hoş. Elinde kanıtın olmadığını biliyorum. İstersen git konuş Murat'la. Ben de karşılığında hayat sana olan karşılıksız aşkının iyice kafayı yedi aşkım. Baksana. Bebeğini yeni kaybetmiş bir kadın böyle bir şeyle nasıl suçlayabilir yoksa derim. O kanıt er ya da geç elime geçecek. Ve asıl o zaman sen küçük bir fare gibi saklanacak delik arayacaksın. Abicim, tebrik et kardeşini. Allah Allah, bugün de herkes bir enerjik. Neyi tebrik ediyorum bakalım, hayırdır? Abicim çünkü Sarte konseptinin reklam direktörünü keşfetmiş bulunmaktayım. Hatta keşfetmekle kalmayıp bugün saat 3'te görüşmeye çağırdım. Ya biz prensipleri sıkıştık. Ya bu toplantı formalite olacak. Vay, o kadar yani. Abi çocukta bir iş geçmişi var ya aklın durur. Ya sonra kafa olan yani hemen kaynaştık. 1,5 sene önce falan bırakmış bu işleri ama işte. Sen nasıl ikna ettin peki adamı? Hatıra binaen oldu diyelim. Zaten gelecek birazdan uzun uzun konuşuruz. Ya, bu arada 3 okey değil mi? Ona göre onaylatacağım bak. Okey gelsin. Süper. Partimde hiçbir şey eksik olmamalı. 30 kilo nazar boncuğu istiyorum. 60 tane de at nalı. Gazi koşusunda kazanmış atlardan alınmış olsun. 2 de jockey. 220 tane 4 yapraklı yonca istiyorum. Tuval Hanım bunlar parti için mi? Yok. Annenin doğum günü için. Herhalde partime. Başarılarımı kıskanan milyarlarca insan var. Nazar boncuğun koruyucu etkisi, apnalların manyetik alanıyla birleşince hiçbir kem gözlü gözünü titretmeyecek bile. Peki yoncaları nereye ekelim? Onlar nallarını aldığımız atlar için jestimiz. Peki jokeyler nalları nereye dikecek? Babanın... Onlar disk jokeylerimiz. Şap şap. Yastıkları çalacaklar. Hadi dağılın, dağılın. Where's my coffee? Selam. Ne yapıyorsun? Didem, bizi ziyarete mi geldin? Ya yok. Ben yine baş mankenim. Eski müstakbel kayınbabam işe geri dönmem için rica etti. Ben de kıramadım. O zaman amuda kalkarak buraya girmeliydin. Hani havai fişekler, taklalar? Ne bu tüyleri, yoluk, tavuk halleri? Kendini bilmezin biri canımı sıktı işte. Neyse boş ver. Sen ne yaptın yokluğumda? Anlat. Kafamı dinledim tabii ki. Ha, bir de yaza veda partisi veriyorum. Yarın kopacağız. Partiyi özledim. En sevdiğim ya. Çılgınlar gibi eğlenmek istiyorum. Yalnız Didem, ben seni davet etmiyorum ki. Yani sen şimdi gülüyorsun ama senin için kan ağlıyor. Her şey çok taze ya. Evet. Doğru diyorsun onu. Tabii canım. Ne işim var benim partide yani? İçim kan ağlıyor benim. Gelemem ben. Yas falan tutuyorum. Çok fena. Yasın bitsin. Öbür yaza inşallah. İnşallah.
Müsait misiniz? Gel Bambi gel. Benim de çıkmam gerekiyor zaten. Toplantıya kadar yapmam gereken şeyler var. Ama kahveniz? Benden sana olsun artık. Kendi ellerine yapmış gibi iç. Burada içebilirsin. Nasıl? Kahveni diyorum, burada içebilirsin. Ha. Tamam olur. Bu ne bu? Maden suyu. Hazımsızlığa iyi gelir. Midem kötü demiştiniz. Sen ne yaptın? Karar verebildin mi? Düşünüyorum hala. Neden sordunuz? Hiç. Yani üzülmeni istemiyorum. Umarım iyi biridir. Tanışınca kendiniz karar verirsiniz. Hangi sıfatla tanışacağım peki? Yani sen böyle konuştuğuna göre kararını vermişsin bu arada. Dedim ya, acele etmiyorum. Ki karar verme konusunda sizin kadar hızlı değilim. Ben niye karar vermişim ki? Didem Hanım'ı işe geri almışsınız. Hayırlı olsun. Aslı, yarın büyük gün. Bana yardım et. Şu sargı bezini versen oradan. Nereye götüreyim İpek'i? Şampanya mı patlatayım? Saçlarından aşağı güller yağdırayım. Havai fişek patlatayım. Anam, minnak bir kedi alıp kapısında dikileyim. Belki 3-5 puan alırım ha. Ya kardeşim sen neden böyle şeyler için kafanı yoruyorsun ki? Ben de dedim sana değil mi? Ben de. İpek'i benden iyi kimse tanıyamaz. Misal İpek balığa bayılır. Yani en sevdiği yemek. Ama şey de sever mesela. Kebap da sever ama iyi kebapçı olacak. Hayır deme olasılığı yok. Sıfır. Tamam. O zaman ben şöyle yapayım. Kendin pişir, kendin yiyeceğe götüreyim onu. Artık yengeç mi, tavuk mu, balık mı ne istiyorsa onu yer. Hem bizim de kafamız rahat olur. Hemen rezervasyon yaptırıyorum. Çok iyi bir fikir. Neden? Çünkü doğal böyle salaş yerler falan. İpek'in bayıldığı şeyler bunlar. Çok sever. Ama şeye de bayılır mesela. 5 yıldızlı otel ruflarına gitsin. Yılda 5-6 defa öyle bir yere gidip de bir drink almaz. Kendine gelemiyor. Ne yapalım? Lüks seviyor kız. Tamam. O zaman öyle bir yere götüreyim. Bu sene kaç defa gitti? 4 mü 5 mi? Bu sene hiç gitmedi aslında. Süper, tamam. Öyle bir yere rezervasyon yaptırayım ben. Şimdi oraya da gidecek böyle bir günde, böyle bir durumda bir insan bir kasılır. Aa, siz basına mı gitseniz ya? Ya gitsek mi acaba? Tamam, ben öyle bir yere ayarlayayım hemen. Bant versene arkandan. Tamam. Ha. Aa, siz klaba gitsenize. Ay, inan. En sevdiği şey. Tamam ya, club benim ortamım. Ben club'tan çıkmam ki. 300-500 dedim mi? Benim işte. Shake your body diyorum. DJ selama kalkıyor be. Tamam. Ben öyle bir yer ayarlıyorum hemen. Ya aslında... Ya aslında ne aslında Aslı? Aslında ne ya? Kafam zaten karman çorman iyice aşure ettin ya. Haksız mıyım teyzeciğim? Boş ver be oğlum. Shake your body. Bu da benden giderken sana nasihat olsun. 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300. Senin daha iyi çocuktan haber yok herhalde. Yok ya abicim. Bir 15 dakika önce konuştuk. Yoldadır. Hayat'la Çağla nerede? Konseptle ilgili yapılan çalışmaları topluyorlar. Ben gönderdim. Hah, geldi işte bizim elemanda. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Abim Murat. İbrahim Kara. Memnun oldum. Ben de. Demek meşhur Murat sizsiniz ha? Yani Doruk size ne anlattı bilmiyorum ama söylediklerinin çoğu abartıdır, haberiniz olsun. Aslında metinizi başkasından duydum. Şöyle masaya geçelim mi? Toplantı masalarını pek özlediğim söylenemez ama geçelim. Dosya bu. Hoş geldin Didemciğim. Hiç hoş gelmedim Derya anne. Onu görüyorum.
Ne oluyor? Telefonda bahsettiğin hayati konu ne? Ya Hayat her şeyi öğrenmiş ya. Kim neyi öğrenmiş? Bir doğru düzgün anlatır mısın şunu? Ya yok mu Hayat? Bu Murat'ın asistanı işte. Hayat Suna Pektaş. Bizim Kemal Bey'in kızı. Torpilli kara kedi. Bir de hamile olmadığımı öğrenmiş, bir de beni tehdit ediyor. Murat hiç olmayan çocuğu düşürdüğümü öğrenince ne olurmuşmuş. Nasıl ya? Nereden öğrenmiş ki? Ne bileyim ya. Hastaneye giden farelerden biri herhalde. Ne yapacağım ben şimdi ya? Murat öyleyse ne olacak? Bu sefer beni Sarti'den kovmakla kalmaz. Şehir ülkeden kovar ya. Sakin ol. Direkt Murat'a gitmek yerine sana geldiğine göre hamile olmadığına dair elinde bir kanıt yok demektir. Hastanedeki kızı da hallettiğimize göre rahat ol, bir şey yapamaz. Yapar. Tanımıyorsun sen onu. Bugün yapmazsa yarın yapar. Zaten Murat'la onların arasında bir şey var. Nasıl bir şey? Ne bileyim. Birbirine zaafları var yani. Sürekli konuşmalar, bir bakışmalar falan. Dip dibe durmalar, Murat'ın yanından ayrılmamalar. Sadece benim değil, senin de önündeki en büyük engel o, ben sana söyleyeyim. O kızdan bir an önce kurtulmamız lazım. Ben yaklaşımınızı çok beğendim. Ki bu daha ilk görüşmemiz. Saatlere takılma. Devamlılık zorunluluğun da yok. Rakamda da okeyleştiğimize göre şu kurdeleyi keselim artık. İbrahim Bey'in şüpheleri var hala galiba. Yemini bozmak kolay değil tabii. Kendimi eski sevgilime dönüyormuş gibi hissediyorum. Ya tamam işte. Eski sevgili candır. Güvenli sularda yüzeceksin, emin ol. Arada kıramayacağım, daha doğrusu kırmaya kıyamayacağım biri olmasa bu eveti kesinlikle söylemezdim. O zaman... Sartı'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, tam zamanında Bambi. İstediğiniz çalışmaları anca toparlayabildik. Selam. Hiç gelmeyeceksin sanırım. Siz tanışıyor musunuz? Hem de oldukça yakın. Hem de oldukça yakından ne ya? Gülmemek için kendimi zor tuttum. Rolümüzün hakkını vermeye çalışıyorduk işte. Verdin. Hiç şüphen olmasın. Çok sağ ol İbrahim ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama sayemde nur topu gibi bir işin de oldu. Sus, sakın hatırlatma. Seninki camda. Ne yapıyor orada? Bizi izliyor. Ne yapsak böyle aşırı derecede eğleniyormuş gibi mi yapsak? Kendimi ergen liseler gibi hissediyorum. Gülmekten yalan kaslarım ağrıdı. Neyse o zaman öpüşelim de sen git artık. Hazırlıklı ol. Samimi bir öpücük olacak. Ne yapıyorsun sen orada? Ben sana içeri girebilirsin dedim mi? Kapıyı çalacaktım Murat Bey. Çalsana o zaman. Fırsat vermediniz ama. Nedir? Bu
yeni reklam direktörü... Ay, adı neydi ya? İbrahim. İbrahim Bey'in sözleşmesine göz atmak istersiniz diye düşündüm. Düşünmese miydim? Düşünmez misiniz? Ay ne olur bir şey söyleyin Murat Bey. Böyle olunca ben çok korkuyorum. Nerede o? Doruk. Necat Bey'in odasında. Bu kadar sinirli olunca ya bana vuruyor ya midesine zaten. Bunun. Ama şimdi bunlar da var. Biz en iyisi bunları da ekleyelim. Ve ben bu üçünün maketlerini görmek istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii hemen. Bu Eamon çok aradın mı? Abi aşağıda bayıldın adama. Ne deseydim adamın yüzüne karşı? Hı? Hem de benim haberim yokken iş teklifi yapmışsın yani. İyi de şimdi abi yani elemanda öyle bir CV var ki. Mevzu iş geçmişi değil. Adamın çalışmaya gönlü yok. Benim şahsi fikrim ne biliyor musun? Yolları şimdiden ayıralım. O bir tarafa, biz bir tarafa. Hay Allah ya. Be abicim aşağıda toplantıda bir sinyal falan çaksaydın ya. En azından boşuna el sıkışmazdık. Şimdi arada hayat da var. Nasıl olacak bu iş hiç bilmiyorum. Arada hayat da var ne demek? Ya eleman bizim hayatın şeyi işte. Anla. Neyi? Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim Bambi'nin yanından bir saniye falan ayrılmadık. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Tamam. Anlatma. Merak etmiyorum. Ama şimdi ben aralarındaki bu özel durumu işe yansıtacaklarını düşünmüyorum. Ve ayrıca abicim bu konsept tanıtımında İbrahim'den daha iyisini bulamayız. Ne yapalım? Çalışacağız. Mecbur. Sen! Stop! Hiç doğru bir zamanlama değil Tuval. Kimsenin yalnız kalmasını istemiyorum, tamam mı? Boş versene, yalnızlık gibisi var mı ya? Oh kabahat. Onu demiyorum ki ben. Yarın verdiğim partiye kimsenin yalnız gelmesini istemiyorum. Didem'i çağırmadım tabii ki. Doruk Aslı diye bir arkadaşıyla gelecekmiş. Hayat da reklamcı bir arkadaşıyla katılacakmış. Sen? Hiç parti havamda değilim. Ama sensiz olmaz ki patron. Şöyle yapalım mı? Söz vermeyeyim, bakarız. Tamam? Gelecek misin, gelmeyecek misin? Göreceğiz. Kaba oldu. Geç oldu ama çözdüm arkadaşlar. Bu erkekleri törpülemezsem hizaya gelmiyorlar. Kendi hallerine bıraktığında bunlar kazma oluyor, kazma. O yüzden bu şekilsizlere şekil vermek lazım. Bravo. Bak işte hayat tecrübesi. Çıkıntıları törpüleyeceksin. Çok acımasızsınız kız. Vallahi. Bu kız var ya, şu top gibi sektirdi beni ya, yemin ediyorum. Bir ayda 4 mevsim yaşattı bana ya. 4 mevsim. Bir ay iyi süre be tertip. Bu kadın milleti var ya, 24 saatte Meltem'den kasırgaya geçebilen tek tür. Yalnız bunlar isabetsiz atışlar beyler. Bunları kendi haline bırakırsam ne olur? Oo, uzar gider. Sonra gelir, gözünü oyarlar. O yüzden hiç uzatmayacaksın. Bunların böyle fazlalıklarını çıt 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 kesip atacaksın. Takılmamayı öğreneceksin arkadaş. Gönül ferman dinliyor mu? Dinlettireceksin o zaman. Dinlettirmezsen o ferman ölüm fermanına dönüşür. Ya benim arada atladığım bir konu mu oldu? Sen oyununu oyna, oyun oyna. Ben ona baktığım için mutluyum zaten.
Hayat her şey öyle dert edecek kadar ciddi bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim. Şu hayatla ilgili çıkarımlarınıza bir son verseniz olur mu artık? Ha? Hayatımı yedi ya. Ömrümü yedi, ömrümü. Az bile yaptım, az. Ama sonunda doğru yolu buldun arkadaşım. Ne olur kaçan havalanır. Ya yakalayamazsa Allah korusun? Onun için anı yakalamayı bileceksin abicim. Gerisi yalan. Bunlarda an diye bir şey yok ki birader. Ya geçmişte olanları ısıtıp ısıtıp önümüze sererler ya da gelecekle alakalı tehditler savururlar. İntikam da olabilir diyorsun yani. Yahu ne intikamı ne taarruzu. Savaşmayın, sevişin arkadaşlar. Bu savaşı ben başlatmadım ama değil mi? O istedi. Ben böyle kendimi nasıl çekiyorum ya. Beyefendinin kulakları dikildi bir görseniz. Bir kıymete bindim, bir değere bindim. Beni İbrahim'le görünce böyle kıskançlıktan rengi yeşile döndü. Yeşile. Vallahi ben de dizginleri elimde tutuyorum. Bunu tercih ediyorum. Yoksa bıraksam ne olur? Şaha kalkar, yere yatırır çifteler beni bu be. O yüzden yöneten mi olacaksın? Yönetilen mi olacaksın? Karar ver. Karar ver. Bravo. Sizin vicdanınız azıcık da olsa bir titreşmiyor değil mi şu anda? Ya tamam bak, onlar erkek olabilirler. Ama onlar da sonuçta bir ananın babanın evladı değil mi? Vallahi ben bu Kerem'e de Murat'a da ayrı ayrı çok üzülüyorum ya. Yazık. Ya sonuçta bu aşk, sevgi, mutluluk falan değil mi? Yani bu cetveldir, hesap makinesidir, kırbaçtır. Bunlarla aşk mı olur ya? Aslı ya. Sen ne anlarsın? Ne konuşuyorsun sen? Saf saf oturuyorsun bitki gibi. Kızım, erkekler zehirli bir ottur tamam mı? Bunları daha toprağından çıkarken büyümesine izin vermeden tutacaksın. Benden pes. Bu kadar. Yoruldum. Al benden de o kadar. Ben de tek başıma oynamaktan nefret ederim. O yüzden bana da yer açın. Öte yandan maç daha yeni başlıyor. Bak bu mücadeleci tavrını sevdim. Heh, şöyle raconuna dön ya. Bir erkeğin şu hayatta isteyip de elde edemeyeceği bir şey yoktur. Biz niye hep rekabet etmek zorundayız? Biz erkekler demek istiyorum. Doğada da öyle çünkü. Bir dişiye en güçlü erkeğin sen olduğunu göstereceksin. Göstereceksin ki seni seçsin. Bak o açıdan düşününce hak verdim şimdi. Sonuçta güvenmek istiyorlar. Kullanmak istiyorlar. O yüzden de sınıyorlar arkadaş. Sınasınlar canım, ona bir şey demiyorum da sınav var şimdi yani. Yok hayır, ben senin için dedim. Onun için söyledim. Harbiden tertip ya. Hani askerde 1 yıl çok çabuk geçer de 10 gün bir türlü geçmez ya. Aynen o haldeyim ya. 24 saat geçmiyor arkadaş, geçmiyor işte. Olsun sen yine de olumlu tarafından bak. Hiç ise başkalarıyla rekabet etmek zorunda değilsin. Tek rakibin kendin. Ya bu da gelir, bu da geçer beyler. Rahat olun. Oo Kerem Bey, bugün büyük gün ha. Sorma başkan. Fermanım yazıldı, okunacak. Terden değiştirdiğim 3. gömlek. Sen hayırdır, ne yapıyorsun burada? Ya tuvalin partisine zorunlu katılım diyelim. Aslı da sağ olsun eşlik edecek. De böyle çok garip olmadı mı ya? Sanki lise mezuniyeti gibi. Vay! Bacanak! Şş, balamalı ayağına kapmışsın kızı. Ay yok be abi ya. Aslı çok kafa kız. Yani birlikte iyi eğleniyoruz. Anam! Ben şeyi unuttum. Ot mu yolsam acaba? Ya da dur.
Yakıyorsunuz bugün etrafı. Teşekkür ederim ama benim ateşimden ne olacak Doruk Bey? Ancak biber közlenir. Ama siz resmen bir meteor gibi düşmüşsünüz mahallemize. Aslı Hanım, bebekçiğiniz. Buyurmaz mısınız? Güzelliğiniz karşısında boynunu bükmüş bu gülü. Doruk Bey çok zarifsiniz. İpek Hanım, çok güzelsiniz. Güzel olduğunuz kadar haşinsiniz de. Gün boyunca en ufak hatamda beni yere yapıştırmanız için bütün şartları hazırladım. Oha! Çok iyi. Kerem çok düşüncelisin. Kaptım bir puan daha. İyisin iyisin. Hadi gençler görüşürüz. Görüşürüz. Yalnız Doruk ben çok heyecanlıyım ya. Hayatımda ilk defa üstü açık bir arabaya biniyorum. Ama bir sorunumuz var Aslı'cığım. Ne? Böyle ben mi sürmemişim? Dişimde dereotu mu kalmış? Yok öyle bir şey değil. Ya seni birazcık rahatsız edebilir ama. Çünkü ben birazcık hız severim. Durmayalım Doruk Bey. Durursak düşeriz. Gözlük. Süper. Son çift olay mahallinden ayrıldı Watson. Tamamdır Aylin. Aylin? Sherlock'un aşık olduğu ama alt edemediği hatun var ya. Aa evet hatırladım. Evet ya. Ben ayrıldım artık. Bundan sonra bana Aylin desinler çünkü ben de aynı onun gibi Murat'a meydan okuyorum. Sizden korkulur kadın milleti. Hadi gel bilgileri güncelleyelim. Bak şimdi. Murat geç kalınmasından, yalandan, lakaylık ve laubalilikten nefret eder. Her türlü iddiaya girer, son derece inatçı, duygusal olduğu kadar kontrollüdür de. Ne gülüyorsun? Gülme ya. Biliyorum çocukça ama. Ben ona gülmüyorum ki. Ya aşk bir kadına bu kadar mı yakışır? Şanslı adam. Ama bu hikayenin sonunda üzülen sen olma, olur mu? Yani aşk bir delilik hali çünkü. Ve asıl acı bittiğinde başlıyor. Ya. Aa, ne oldu? Neden durduk? Ya bir an için öldüm falan sandım. Yo, yani Allah ömür verirse yaşıyorum çok şükür. Niye sen öyle dedin? Öldüm müydü ben yoksa? Allah korusun. Ya yaptığımız yüzünden asfalt ağladı be. Da sende hiç tepki yok yani. Ben de o yüzden öldüm falan sandım. Ha, yoksa bu arabaya binip de çığlık atmayan kız görülmedi daha. Aa, biz o kadar hız mı yaptık? Hiç farkında değilim. Bak. Senin fark etmen için kadranı mı kırmam lazım? Bak şimdi Doruk'cum. Tamam, ben basit bir hemşire olabilirim. Böyle hayatımdaki heyecan limiti hastaya damar yolu açmakla sınırlı da olabilir. Ama bu benim hız sevmeyeceğim anlamına gelmez. Tam tersine. Çok hoşuma gitti. Kendimi uzaya fırlatılan bir roketin içindeymişim gibi hissettim.
Allah Allah ya. Senin içinde resmen bir adrenalin meraklısı varmış. Bir daha yapalım mı ne olursun? Yok. Artık trafiğe karışıp partiye yetişme zamanı. Ya senin aklını alabilmek için trafiğe kapalı yola girdim. Ve sen benim aklımı aldın yani. Partiye hazır mısın? Ay hoş geldin. Oh, iyiyim sen nasılsın? Gel kız buraya. Sen küçüldün mü? Evet. Ay yerim hadi otur. Oo, Selam güzellik. hoş geldiniz. Bu şeker kız kim Doruk'cum? Merhaba ben Aslı. Biz tanışıyor muyuz? Yok tanışmıyoruz ama ben sizi biliyorum, tanıyorum. Ben Hayat'ın arkadaşıyım aslında. Sizi çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. Bu nasıl bir kızarcık marmelatı Doruk'cum ya? Öyledir. Neyse siz oturun, yayılın, keyfinize bakın. Birazdan geliyorum. Hoş geldin. Kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum gerçekten? Bu akşamki partnerim. Anlatırız siz onu. Anladım. Fena değilmiş. Tuval Yanıkoğlu. Sizin kadar havalı olmasa da İbrahim Kara. İbrahim'cim sen bizimkilerin yanına geç istersen ben de birazdan gelirim. Tamam. Planımız geri tepecek diye ödüm kopuyor. Merak etme yavru kuş. Hava yastığı gibi kanınımdır. Kaza yapsam bile zarar görmez. Geldi mi? Nope. Ya gelmezse? Adama savaş açtık. Murat'ın en son yapacağı şey pes etmek veya geri çekilmek. Gelecek. Güven sen ablana. Dedim ya acele etmiyorum. Ki karar verme konusunda sizin kadar hızlı değilim. Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim Bambi'nin yanından bir saniye falan ayrılmadı. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Didem'i çağırmadım tabii ki. Doruk aslında bir arkadaşıyla gelecekmiş. Hayat da reklamcı bir arkadaşıyla katılacakmış. Sen Balat. Beni bu büyük kararın verileceği gün, bu özel günde Balat'a getirdin. Enteresan. Ne planlıyorsun acaba? Şuradan orkestra falan mı fırlayacak? Yok. Oradan çıksa bizim eski komşular çıkar. Selamlaşırız. Bir duvarın arkasından çocukluğum seyreder bizi. Vay be. Kızı kapmışsın ha falan derler. Anca böyle beypeyim. Sen buralısın yani. Ya. Bir ay boyunca seni tanımak istiyorum. Anca o zaman demedin mi? İşte bu sokaklarda yürümeden o iş tam olmazdı. Çünkü ben buraya aitim. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Bu sokaklarda topaç oynadım. İlk kez bu sokaklarda saklambaç oynadım. Sami amca vardı bizim. Kamyonunun teknesinde köşe kapmaca oynardık bizim çocuklarla. Bak, tam şurada durur. Gel, gel.
nasıl gol atılır göstereceğim. Hemen geliyorum, tamam mı? Hop! Sen kime artistlik yapıyorsun ya? Biz de boş değiliz hani. Abla! Hadi abla! Beşte! Çocuk fena ha. Burada gelin. Hadi at Kerem abi bana at bana. Kerem! Tutmak yok. Seremoniyi fazla uzatmayacağım. Atraksiyonsuz partileri hiç sevmem. Mesela yemek yaptırmadım. Fakat mutfakta şu an İstiridye'den deniz tarağına, Pekin ördeğinden, lazanya malzemesine her şey mevcut. Hafiften de karnımız acıkmaya başladı. Onun için ne yapıyoruz? Aşçılık iddiası olanları mutfağa alıyoruz. Gecenin sonunda not verip kral veya kraliçe aşçımızı seçiyoruz. Vallahi ben işin sadece yemek kısmıyla ilgilendiğim için pas geçiyorum. Vallahi kendi yaptığım yemekleri benim bile içime almıyor. O yüzden kim niye yesin ki? Benim uzmanlık alanım sadece kahvaltı. O da bu saatte gitmez. Benim de pek iddialı olduğum söylenemez ama deniz mahsullerinden yürüyebilirim. Alanı istersen bana bırak o zaman İbrahim. Çünkü bu konuda hem iyiyimdir hem de iddialı. Oo. O Messi kılıklı bücür yok mu o Messi kılıklı? O kurtardı maçı. Yoksa ezmiştik sizi. Benim olduğum takım ezilmez Kerem. Tabii. Buna yelteneni önce ben ezerim çünkü. Nasıl ya? Bilerek mi yenildin sen? Bana bak. Kalk kalk kalk, kalk. Bir tane daha maç yapıyoruz. Hadi kalk yürü. O Messi de sizin olsun bu sefer hadi. Tamam tamam. Sen beni ezersin. Ezmek ne kelime, pestilimi çıkartırsın. Profesyonel lisansımı elime verip köyüme gönderirsin. Sen terledin mi ya? Bakayım. Sırtın su olmuş ya senin. Ha. He mi? Hadi gel. Gidelim. Hasta olacaksın. Oo Kerem, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bu güzeller güzeli kim? Sağ ol teyze. İyiyim Zeliha teyze. Arkadaşım mahalleyi gezdiriyordum öyle. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol çocuğum ya. Çok şükür. Özlemişim tonton yüzünü. Aynen aynen. Zeliha teyze o Yemiri'den fazla var mı ya? Fazla varsa atar mısın sana zahmet? Tabii tabii. Dur sen dur. Ne yapıyorsun ya? Oğlum sen baş bağlama meselesini çok yanlış anladın herhalde. Saçımı ördüm ben zaten, bağlamam bir şey. Aman dikkat etmek lazım. Ne olduğunu anlamadan buraların rüzgarı çarpar adam. Çarpar kızım, çarpar vallahi. Çocuğun olmaz. Allah muhafaza. Tövbe de teyze. İtiraz istemiyorum. Ne yapıyorsun ya? Vallahi mı? Oğlum 5 yaşımdan beri kimse yapmamıştı o hareketi ya. Teşekkür ederim. Bak şimdi oldu. Anladın mı? O biraz terini alacak. Böyle hasta olmayacaksın en azından. Yağmur yağar, mağmur yağar. Havalar kötü, bir yağıyor, bir duyuyor. Allah'ım çok güzel ya. Bahçe harika. Manzara zaten şahane. Punch yıkılıyor. Acaba ben öldüm de cennete falan mı zıpladım ya? Doruk, beni davet ettiğin için gerçekten çok teşekkür ederim sana. Bugün benim hayatımın en güzel günü falan olabilir. Ya bir yavaş kızım ya. Bak hem ben alışık değilim böyle küçük şeylerden mutlu olan cici kızlara.
Bünyeyi zorluyorsun. Bak sen hiç öyle deme. Çünkü benim hayatım normalde nasıl geçiyor biliyor musun? Bak şöyle. Hastane, ev, ev, hastane. Hastane, 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 ev. Bak benim bir düzün ayakkabım var mesela. Ama hiçbirisini giyemiyorum. Neden? Çünkü giyecek herhangi bir yerim yok. O ayağımdakileri bile ilk defa giydim. Ki, çok fena sıkmış şu anda. Çok acı. Peki o zaman gözlerimizi kapatıyoruz şimdi. O niye ki Allah korusun? Ya kapatalım, kapatalım ve sorgulamayalım. Peki madem. Ama bak öyle şakalar, değişik şeyler falan yapmak yok. Ya bir relax kızım ya, bir sakin ol. Kapatıyorum. Aferin. Ayaklarımızdan da huylanmıyormuşuz. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim yani. Ayakların ne güzelmiş kız. Doruk sen ne şahane bir erkeksin öyle ya. Ah. Hakikaten de çok acımış ayaklarım ha. Rahatladım. Şöyle kalk şimdi. Tabii kızım ya. Öyle hastane ev hastane arasında zaman mı geçermiş? Böyle seni sıkan şeyleri bırakıp rahatlayacaksın. Mutfakta harp çıktı. SOS! Sessiz, çocuk uyuyor. Ayrıca ne harbi? Murat şu yemek işini fazla abarttı. Bıçaklar falan çekildi. Çok korkuyorum Doruk. Gelecek mi? There's some romance going on.
Hoş geldin Kerim oğlum. Sami amca. El öpenlerin çok olsun. Hoş bulduk. Muhittin dayı nasılsın? Hoş geldin evladım. Hoş geldin. Hoş bulduk Pala dayı. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kerem evladım hoş geldin. Nerelerdesin? Hoş bulduk ustam. Geç otur bakayım şöyle dedenin masasına. Rahmetli de en güzel masayı seçerdi canım. Oturun da size birer güzel kahve yapayım. Aman ustam o ne demek? Kahve benden sorulur şimdi. Ne yapıyorsun oğlum otursana. Dur ya. Ben küçükken burada çalışırdım. Harçlığımı falan hep buradan çıkardım. Herkes tanır beni burada. Ahaliye soralım ustam. Soralım. Burada kahveleri İsmet ustam mı yapsın yoksa ben mi? Keremciğim kahveyi sen yap. 40 yılın başı ağız tadıyla bir kahve içerim. Senin kahven bir başkadır. İsmet otur yerine otur. Kerem vallahi özledik seni. Bizi bu İsmet'in insafına bıraktın gittin. Tamam ya tamam. Bu kahvede zaten en güzel kahveyi Kerem yapıyor. Onun üstüne kahve pişiren olmadı bugüne kadar. Kerem şu kahveleri yap da bir güzel kahve içelim. Doğru söze ne denir canım? Geç bakalım. Evladımdır ya. İpek Hanım. Bir bakabilir misiniz? Ne oldu? Yan dükkandan yarım kilo kuş lokumu al. Kahvelerin yanına koyalım. Ya ağzı tatlansın ihtiyarların ha. İşte normalde böyle emir durumlarında atar yaparım biliyorsun. Ama içimden emrin olur Keremcim demek ki. İnşallah geçicidir. Çift olarak görüşüyorduk. Benim karımla onun kocasının bir ilişkisi varmış. Arkadaşım benim kadar kolay atlatamadı tabii. Hastanede şimdi. Onun için geldim İstanbul'a zaten. Nesi var? Dillendirmek bile istemiyorum. O kadar mı kötü? Son günlerini yaşıyormuş. Sen o yüzden ortadan kayboluyordun. Kızın yanına gidiyordun demek ki. Elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyordum işte. Peki kocası bu süreçte hiç mi? Hiç. Bir kere bile aramamış. Eleman nereden yürüyorsa etkiledi kızcağızı. Deminden beri konuşuyor. Bizim kız merhametli biliyorsun. Aklınca duygusaldan yürüyor. Benim gözüm çocuğu hiç tutmadı Tuval. Sen ne düşünüyorsun? Bu işler böyle Muratcığım. Kadınlar olarak kapalı kutulardan etkilenir. Ama ilişki söz konusu olduğunda açıklık isteriz. Yani şöyle söyleyeyim. Konuşan ve anlatan adam kazanır. Uyuyan güzel. Kalkabilirsin, geldik. Yemekler pişmiş. Tam böyle rüya gibi bir manzaranın karşısında neden rüya görüyorum ki? Ay, yine uyuyakaldım değil mi? İşin güzel yanı yemekler pişti. Hadi gel, el ele dalıyoruz. Yani sosu bu kadar koyu, baharatı bu kadar baskın. Tuzu da az olsaymış bir şeye benzermiş ama güzel yani.
bana senin ördek biraz fazla pişmiş geldi. Fırında fazla mı kaldı acaba? Resmen kurutmuşsun yavruyu. Bırakalım da konuklar buna karar versin, değil mi? Murat'ın yemeği diyenler? İbrahim diyenler? Yani nasıl oldu böyle? Niye oldu böyle? Tek sayı ikiye bölünmez ki. Durum eşit görünüyor. Aramızdan bazıları oy vermedi de o yüzden. Hadi tatlım, top sende. Kralı sen belirliyorsun. Of ama ben bir kararsız kaldım. Biraz daha bakmam lazım. Şimdi İbrahim'in yemeğinde insana güven veren, tanıdık gelen bir şeyler var. Ama Murat Bey'inki de oldukça heyecan verici. Ama lezzeti böyle vurup kaçıyor gibi. Damağında dağılmıyor. Ama İbrahim'inki öyle mi? Baharatı dozunda. Tamam yani çok iddialı olmayabilir. Ama insanın bu lezzetin peşinden gidesi geliyor. Yani Murat Bey'inki bana fazla acılı geldi. Netice? Ya ben çok arada kaldım. Biraz daha mı düşünsem karar vermek için? Madem şimdilik galibimiz yok, kadehler bu iki kralımıza kalksın o zaman. Tebrikler arkadaşlar, berabere kaldınız. Yani henüz kazanan ya da kaybeden yok. Oo Keremcim hoş geldin. Hoş bulduk Dadaş Hasan. Nasılsın abim? İyi misin? Her şey yolunda mı? Çok şükür her şey iyi de vallahi muhabbetini özledik ya. Ama bugün sizi rahatsız etmeyeceğim. Sen ilk defa bir kızın elini tutarak mahallemize getirdin. Bugün misafirimsin. İtiraz istemem. Estağfurullah abi, lütfen buyur. Gözümsün. Keyfinize bakın. Eyvallah abi. Eyvallah. Sağ olun Dadaş Bey, çok naziksiniz. Afiyet şeker olsun güzel kızım. Mekan sizin. Keyfinize bakın. Ne samimi bey ya. Ne güzel bir yer burası böyle. Ne güzel bir yerde doğmuşsun. Ne sıcak bir yerde büyümüşsün. Bugün biraz bencillik edip seni buraya getirdim. Ama bilmediğin, zaman bulup tanıyamadığın, göründüğünden çok farklı bir hayatım var benim. Sadece onu görmeni istedim. Farklı mı? Nasıl yani? Mafyacılık, çetecilik falan mı var sende? Ha? Yok be gülüm, ne yaptın ya? İşte mahallemiz budur. Yaşantımız da bundan ibaret. Dostumuz dosttur. Düşman edinmeyi falan da bilmeyiz bize. Ay tamam bırak edebiyat yapmayı. Söyle bakalım. Sen bu mahalleye ilk defa mı bir kızla geliyorsun? Öyle. O da ben mi? Sensin. Elbette sensin. Sadece sen vardın. Sadece sen oldun. Gördün işte. Sana kendimden başka bir şey veremem ama kendimin de tamamını sana vereceğime söz veriyorum. Şimdi hayatla konuşmaya gidiyoruz ama iyi mi yapıyoruz ben pek bilemedim. Ben biliyorum. Sen rahat ol. Yok şimdi biz bu kızdan kurtulacağız diye damarına basıp iyice üzerimize sıçratmasak diye.
Sana söylüyorum. Elinde bir kanıt yok. Boşatıp dolu tutma peşinde aklınca. Niye gidiyoruz o zaman? Ne diyeceğiz ki biz ona? Şunu sakın unutma Didemciğim. En iyi savunma saldırıdır. Biz de şimdi bunu yapmaya gidiyoruz. Hayatı yolmaya mı gidiyoruz? Tabii ki hayır. Sonuçta aile dostumuzun kızı. Ama onunla işin bittiğinde yolunmaktan beter olacağı kesin. Sonra zaten kendi rızasıyla çıkıp gidecek hayatımızdan. Ay hadi inşallah ya. Ay hayatın hayatımızda olmadığı bir hayat. Rüya gibi. Rüyan gerçek olsun istiyorsan Didemciğim, en iyi yaptığın şeye, üzgün, acılı, mağdur kadın rolüne devam. Gerisini bana bırak. Bugün ağlayarak bana geldiğini, onunla yaptığın konuşmadan sonra neredeyse tekrar hastanelik olacağını söyleyeceğim. Bakalım bebeğini yeni kaybetmiş bir kadınla derdi neymiş? Derya Sarsılmaz'ın gelinine iftira atmak o kadar kolay mıymış? Captain. Korkma korkma. Banyoya giderken gördüm bizimkini. Kaçmadı yani. En azından şimdilik. Ben ona bakmıyorum ki. Neyse. Ben yine de dost olarak üzerime düşeni yapayım da. Kaygılarında haklısın. Benim de gözüm hiç tutmadı bu çocuğun. Görmüş geçirmiş biri için fazla steril durmuyor mu? Bu geceki gidişatı hiç beğenmiyorum patron. Bilgine. Ne demek istiyorsun ki sen? Dediğin gibi bizim kız genç, güzel, saf. Adam da feleğin çemberinden geçmiş belli. Kız elden gidiyor yani. Bir şey yapmak lazım. Konuşmak lazım. Hatta şimdi konuşmak lazım ya da hiç. Now or never Murat. Now or never. Okay? Okey. Ben daha ne yapayım anlamadım ki. Adam resmen İbrahim'e bıçak çekti ama hale bak. Resmen ağzını bıçak açmıyor ya. Ben böyle çelik iradenin... Kendine gel hayat ya. Unutma, pes etmek yok, geri basmak hiç yok. Aa. Siz burada mıydınız? Evet, seni bekliyordum. Niye acaba? Söyleyeceklerim var. Hem. Ama benim partiye dönmem lazım. Malum İbrahim hala benden bir cevap bekliyor. Gidemezsin. Niye gidemiyormuş? Çünkü ben öyle istiyorum. Hangi vasıfla? Burada patron asistan olmadığımıza göre istediğimi yapmakta özgürüm. Evet bak, bir daha söylemeyeceğim. Bahçeye dönmüyorsun, benimle geliyorsun. O size öyle geliyor. Öyle mi? Sen daha kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Ya bırak ya bırak bak bağırırım. Bağırsan da gidiyoruz, bağırmasan da. Durdur bakalım, durdurabilirsen. Ya Murat ne yapıyorsun? Ya delirdin mi be adam? Nereye götürüyorsun beni? Delirdim evet. Beni sen delirttin.
Ya Murat bırakır mısın ya? Yemekleri çok güzelmiş ha. Neyse. Kerem. Sade'de gelelim. Şimdi diyelim ki biz devam ettik. Yani lafın gelişi öyle diyorum. Hani mesela ettik. Sen böyle ısrarcı bir insan olmaya devam mı edeceksin? Boğacak mı beni? Daraltacak mı? Yok, sen ne dersen o. Günde 1500 kere aramak yok. İpek, pozitif durumlar seziyorum. Zırt pırt aramak yok diyorum. Alo. Sen de benim mesajlarıma cevap vereceksin ama. Pozitif. De. Başka şeyler de vardı ya. Unuttum. Bir saniye. Ha. Bu çok önemli. Kerem. Bak benim haberim olmadan babamla görüşmeni istemiyorum. Asla. Babanı sildim ya. Baban kim ki? Babanı tanımıyorum ben ya. Baban kim? Baban. Bak, hiçbir şey çağırmadı bana. Baban. Yok bende. Neyse. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Aklım çalışsın. Daha konuşacağımız şeyler var. Sonsuza kadar konuşalım be. İki dakika önce adını anmayacağım diye söz verdim ya. Hemen peydah oldun. Bizi mi dinliyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Ne yapsam ki? Ya önemli bir şeyse. Efendim? Kerem oğlum merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Buyurun. Görüşmemiz lazım Kerem. Sıkıntı var. Bugün olmaz Cevat Baba. Aman diyeyim bak hiç müsait değilim. Ama madem sıkıntı var, tamam yarın görüşelim o zaman. Ama İpek'in haberi olmasın olur mu lütfen? Tamam. Yarın arıyorum seni. Tamam Cevat Baba, yarın görüşürüz. Ya nereye götürüyorsun beni? Bilmiyorum. Ya tamam ikna oldum. Kararlısın. Bırak kendim yürüyeyim. Hayır, o faslı geçeli çok oldu. Gel dedim mi gelecektin. Ya ne söyleyeceksen söyler misin? Uzaklaşalım, söyleyeceğim zaten. Buyurun. Hayat Hanım'a bakmıştık biz. Hayat Hanım. Hayat Suna Pektaş. Suna Hanım evde yoklar. Ha, peki Kemal Bey o evde mi? Kemal Bey dünya turuna çıktı emekli olduktan sonra. Suna Hanım da bir aydır buralarda yok. Bir şey mi oldu, ben yardımcı olayım? Yok, biz aile dostuyuz da geçerken bir merhaba diyelim demiştik. Peki Suna Hanım ne zaman gelir acaba? Hiçbir fikrim yok. Bir şey söylemiyorum. Peki, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Şimdi Suna bir aydır yoksa Serte'deki kim? Of. Hele şükür ya. Dünyam döndü. Hem sen beni sırtına alıp nasıl buraya getirirsin ya? Dağ başı mı burası? Evet. Hakikaten öyleymiş. Ya, ben böyle şeylerden korkuyorum biliyorsun. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Dönelim bir an önce. Duyacaklarına hazır mısın peki?
Hazırım. Vallahi mi? Allah. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere